Kıymetli izleyenler, herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Tabii ki hep bahçe videoları çekiyorduk. Bugün de Maraş usulü içli köfte yapacağız. Biz içli köftenin dışına da et koyuyoruz, bulgurlu kısmına. Şurada siyah köftelik etimizi görüyorsunuz. Bunu dışına koyacağız. Tabii içi ayrı. Şurada bulgurumuz var. Tabii iç için 1,5 kilo kıyma aldık. Orta yağlı bir kıyma. Bulgurumuz var. Bu bulgur yaklaşık 1,5 kilo. Yani bulgurla et miktarı içine koyacağımız et miktarı aynı 1,5. Yani 2 kilo yapacaksanız 2 kilo koyabilirsiniz. Burada da 1,5 kilo bulgurumuz var. 3 bardak da irmik koyduk kıymetli izleyenler buna. Ve su koyduk. 4 bardak su koyduk. 10 dakika 6 bardak su koyduk. Bunun 10 dakika böyle beklemesini istiyoruz. Makineden çekeceğiz. Tabii şu eti de koyup karıştırdıktan sonra makineden şu gördüğünüz kıyma makinamız var. Bundan dışını çekeceğiz. Ondan sonra içini dolduracağız. Tabii baharat da istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Yine dışına 2 tane de yumurta kıracağız. Bu da dağılmaması için bunları koyalım. Yumurta dağılmaması için koyuyoruz. Yani köftemizin dışı bazen dağılabiliyor. Dağılmaması için koyuyoruz. Evet, etini de koyacağım ben. Bir karıştıralım. Makinede çekildiği zaman zaten bu yoğrulmuş da olacak. Karıştırıp çekme işlemini yapacağız. Yine baharatını dışına da bir miktar bunu içine ekledik ama dışına da bir miktar ekleyelim. Yine tuzunu da koyalım. 3 çay kaşığı da buna tuz ilave ediyoruz. Karabiber de yine bu kimyon galiba. Kimyon da 2 kaşık koyuyoruz. Bunu göz kararı koyabilirsiniz. Evet, burada karabiberimiz var. Bunu da 2 kaşık koyuyoruz. Bir miktar da salça konabilir. Yine ceviz de koyabilirsiniz içine kıymetli izleyenler. Ama biz çok yani ceviz için bir hazırlığımız olmadı. Onu kavururken yapıyorduk aslında. Evet, şu anda karıştırıyoruz. Baharatımızı, tuzumuzu koyduk. Yumurta ve siyah kıymamızı koyduk. Şöyle karıştırıyoruz. Her tarafa gelecek şekilde. Şimdi 3 bardak da buna un ilave edeceğiz. Yaklaşık şöyle 3 bardak. Kıymetli izleyenler, bunu karıştırıyoruz. 1,5 su bardağı su ilave ettik. Ve hemen çekmeye başlayacağız. Beklemeyeceğiz. En büyük bıçağı taktık. Şöyle. Evet. Şimdi köftemizi çekeceğiz. Şu muydu düğme? At. 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 İyi oldu bak. Geçen çekemiyorduk. Hiç bekleme.
Kıymetli izleyenler, bütün köftemizin dışını çektik bir kere daha çekeceğiz. Şu anda ikinci çekme işlemine başlıyoruz. Bu 5 dakika sürüyor yaklaşık. Kıymetli izleyenler, ikinci çekme işlemini de bitirdik. Şimdi bunu tekrardan şu tepsiye alacağız. Şimdi dışını hazırlama işi var ve içini koyacağız. Köftemizi ikinci kez çektikten sonra yoğurduk. Bir 5 dakika. Şimdi köftemizi yapmaya başlayacağız. Tabii ki şeyi çıkardık, bıçağı, en iri olan bıçağı çıkardık. Şimdi köfte aparatını takacağız. Köfte aparatı bunu takacağız. Şu şekilde yapıyoruz. Şu şekilde ve buraya takıyoruz. Bıçak takmaya gerek yok. Şimdi köftelerimizi bir hazırlayalım. İçi dolmadı. Şimdi bundan sonra bir köftelik yap. Evet. Ya da sen sıkmaç yap da. Dur ben koparayım. Nasıl bu kadar? Tamam, ben koparayım. Şimdi kıymetli izleyenler, evet, kaşıkla da koyabiliriz. Şu şekilde parmağımızla da ittirebiliriz. Şöyle. Evet, güzel oldu. Yani dağılmıyor köftemiz. Ondan sonra da şöyle ucunu şöyle kapatabiliriz. Şu şekilde. Yine arada elimi ıslatabiliriz. Evet, arada elimizi ıslatabiliriz. Şöyle yapıyorum. Bakınız. Şöyle güzel de oldu kıymetli izleyenler. İlk defa yapıyorum. İlk defa yapıyorum. İnşallah sonrakiler güzel olacak. Kıymetli izleyenler, elimizi ıslatıyoruz şöyle. Şu altını kapatabiliriz. Ondan sonra şurayı hafiften büyütebiliriz. Yani ağzını açabiliriz ki içi çok rahat girsin. Bak şöyle yaparsan. Yine kıymayı da şöyle incelterek elimizle çok rahat içine doğru ittirebiliriz. Ondan sonra da ağzını şöyle kapatıyoruz. Ve şöyle. Elini arada ıslat. Evet. Tabii elimizi arada ıslatmayı unutmuyoruz. Bunu haşlayacağız biz suda. Suda haşlayacağız. Onu da göstereceğiz inşallah. Böyle biz devam edeceğiz. Köftelerimizi yaptık. Yaklaşık 1,5 saat gibi bir sürede yaptık. 100'e yakın köfte çıktı. 1,5 kilo etimiz vardı. Şimdi bunu biz
sıcak suda haşlıyoruz. Aslında böyle fırına da koyabiliriz. Kızartmasını da yapabiliriz. Suda da haşlanabilir de. Biz genelde haşlayıp tüketiyoruz. Şimdi haşlama işine geçeceğiz. Kıymetli izleyenler, köftelerimizi şimdi sıcak suya atıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi tepsiyi de getirdik. Suyumuz kaynıyor. Bu şekilde atıyoruz. Bu 1-2 dakika kaynadı mıydı pişer. Köftelerimiz pişmek üzere. Daha doğrusu pişti. Şimdi bunun piştiğini nasıl anlayacağız? Attığımız zaman dibe çöküyor. Pişti mi şöyle yüzeyine, suyun yüzeyine çıkıyor. Bakınız yüzüyorlar. Şu anda bu piştiği anlamına geliyor. Şu şekilde de süzgece koyduk ki altta da tepsi var. Suyu alttaki tepsiye akıyor şu anda. Evet, bunları bu şekilde alıyoruz. Süzgecimize koyuyoruz. Dağılır diye korkmuştuk ama korkmamıza da gerek yok. Çok güzel oldu. 5 dakika kaynadığı zaman kıymetli izleyenler bunlar pişmiş oluyor. Tabii biz dışına da et koyduğumuz için bir tık fazla pişirebiliriz. Kıymetli izleyenler, köftemizin son hali bu. Aslında çatlar diye korkuyorduk ama hiç de bütünlüğü bozulmadı. Bu şekilde artık yemeğe hazır. Kahramanmaraş mutfağından bir yemeği sizlerle paylaşmış olduk. Tabii ki biraz da acemiliklerimiz olmuştur ama tarifi açıklamalar kısmına koyacağım. Yorum, öneri ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.